Arkadaşlar herkese selamlar. İnanılmaz bir nem var. Kameramı devamlı siliyorum çünkü böyle buğulanıyor üstü. Evet arkadaşlar, şimdi sizi Şangay'da çok acayip bir yere götüreceğim. Burası bir evlilik pazarı. Bayağı araştırdım. Buradaymış. Teyzeler bütün hafta boyunca hafta sonunu bekliyorlarmış ve buraya gelip çocuklarını evlendirmeye çalışıyorlar. Nasıl işlediğini göreceğiz hep beraber. Tabii Çinli teyzeler biraz kamerayı sevmiyor genel olarak. Sevenleri de var, sevmeyenleri de var. Göreceğiz. Çekim yapabileceğim mi onu bilmiyorum. Burası Park Otel. Diğer bölümde de bahsetmiştim. Buranın ünlü bir kelebek kurabiyesi var. Bu insanlar o kelebek kurabiyesini yiyebilmek için sırada bekliyor. Eğer bu otele rezervasyon yaparsanız online yazıyorlar. Kelebek kurabiyeye erken ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yani otelde kalırsanız sıra beklemek zorunda kalmama ihtimaliniz var ama garanti de veremiyorlar. Ya çok saçma ya. Gerçekten. Kurabiye abi yani. İşte bir şey ünlü olduğu zaman insanlar sıraya giriyor. Ben bunu hiç anlamıyorum. Yani eğer yanımda birisi yoksa ve yani çok ilginç bir konu yoksa, hani size göstermek istediğim, amacım yemek değil ama size göstermekse sıra beklerim ama yani bana Ambrosya'yı verseler, böyle Yunan var ya, meyvesi, ölümsüzlüğü, yine de sıra beklemem ya. Nedir abi sıra beklemek yani? Bak 1 saat, 1,5 saat bekliyorlar ya. Kurabiye abi yani. Hani ne kadar muhteşem olabilir. Benim yediğim bu arada dünyada en iyi kurabiyeler İtalya'da. Yani o fıstıklı, Antep fıstıklı vesaire kurabiyeyi alıyorsunuz. Burnunuza buram kokusu geliyor ya. Daha güzel, kaliteli yapıyorlar. Bizde de öyleydi de. Evet, Park Otel. Bir dönem Asya'nın en yüksek binası, Amerikan tarzıyla Macar bir mimar tarafından yapılmış. Şangay metrosu girişi. Şangay metrosu çok kapsamlı. Bu gezide ben biraz merkezde ve uzakları çektiğim için Şangay'da gösteremedim ama bir daha geldiğimde kesinlikle size Şangay metrosunu göstereceğim. Bu arada o kadar güzel bir şehir ki bu Şangay. Her yer yeşillik arkadaşlar. Bakın burası merkez. Etraf gökdelenlerle dolu. Evet, şu anda benim hayatımda gördüğüm en enteresan şeylerden bir tanesini görüyoruz. Bakın kalkıcı görevliler, polis mi onlar bilmiyorum da Çince yazıyor. Şöyle bir dolaşalım, sonra ben size anlatacağım yavaştan. Abi inanılmaz ya, gerçekten. Bu kadar modern bir ülkede yani böyle bir şeyin olması o kadar enteresan ki, Çinlilerin Asyalıların genel olarak ne kadar farklı bir kafa yapısında olduğunu gösteriyor aslında bize. Bak, bu görevliler normalde yok. Bu pazar için gelmişler. Fotoğrafçı da gelmiş. Eski fotoğrafçılık günlerimi hatırladım. Herhalde milyonlarca fotoğrafım var ya şu anda. Daha benim bilmediğim fotoğraflarım var yani, o kadar. Kendine eş arıyor çocuk. Evet, şurası çok sevdiğim bir park. Buraya gelip oturuyorum ben. Nilüfer çiçekleriyle dolu. Orada anlatayım size. Of, şu parkın güzelliğine bakın ya. Burada bir de Barbarossa diye bir restoran var. Şurası sanırım gölün içinde. Arkadaşlar, şehrin içindeki böceklerin seslerini duyuyorsunuz değil mi? Oturamayacağım. Çünkü ıslak. Ama şuraya birisi oturmuş benden önce. Arkadaşlar herkese selamlar. Biliyorsunuz 3 senedir hiç durmadan dünyayı geziyorum. Kaspersky ile benim kadar olmasa da hızlıca dünyayı dolaşabiliyorsunuz. Mesela hemen Güney Kore'ye bağlanalım arkadaşlar. Bakıyoruz, VPN'i açıyoruz ve birkaç saniye içerisinde Güney Kore'ye bağlandık. Şu anda çok uzak bir diyarda, kötü bir internetli olmama rağmen bağlandı hemen. Seyahat ettiğim ülkelerin bazılarında da I love you too. VPN kullanmak zorunda kalıyorum. Mesela Çin'de VPN'im olmasa Çin'den size YouTube videoları göndermem imkansız. Arap ülkelerinde WhatsApp'la konuşmak imkansız.
Onun için Kaspersky. Benim tercihim Kaspersky Premium. Çünkü sadece güvenli bir VPN sunmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazlarımı ve kişisel bilgilerimi de koruyor. İndirdiğim dosyalarda da aktif ihlal kontrolü yaparak riskleri önceden engelliyor. Premium paketi aldığınızda yanında sınırsız VPN geliyor. Bu VPN sayesinde dünyanın 100'den fazla konumundan bağlanabiliyorum. Seyahat ettiğim ülkede ne kadar kısıtlama olursa olsun tüm platformlara güvenli şekilde erişebiliyorum. Siz de denemek isterseniz açıklamadaki linke göz atabilirsiniz. Fatih Koparan kodunu kullanarak Kaspersky Premium'u tüm indirimlere ek %15 indirimle edinebiliyorsunuz. Ayrıntılar açıklamada. Arkadaşlar şimdi olay şu. Burada Çin'de bazı şehirlerde, burası Şangay, Pekin'de de oluyor. Chengdu'da da oluyormuş. Ben bazılarına baktım bulamadım ama buradakine denk geldim. Aileler çocuklarının özgeçmişlerini kağıtlara yazıyorlar ve buradaki evlilik pazarına getiriyorlar. Burası bir evlilik pazarı. Wedding Market deniyor. Çince ne deniyor bilmiyorum. Tabii bu tamamen duygusal. Fotoğraflarını koymuyorlar özellikle. Olayın duygusal olduğu için. Şöyle anlatayım. Boyu yazıyor. Mesela erkekte atıyorum ismi Jackie Chan. Onun başka da Bruce Lee, o da başka. Her neyse Jackie Chan diyelim. Boyu diyor 1.60. Kilosu 55. 2 tane evi var. Bakın en önemli şey maddi. 2 tane evi var diyor. 2 tane arabası var diyor. Şu şehirde yaşıyor diyor ve en önemli şeylerden bir tanesi de eğitimi. İşte şu üniversitede şunu okudu diyor ve bu şekilde bir sürü bilgi veriyor. Yani CV'sini yazıyor o kağıtlarda. Az önce gördüğünüz kağıtlarda. Bu arada balıkların güzelliğine bakın. Konulardan bir tanesi evin hangi bölgede olduğu. Mesela işte Esenyurt'ta mı, Ümraniye'de mi ya da Kadıköy'de mi ya da Etiler'de mi? Bu çok önemli. Evin nerede olduğu. Yıllık gelir çok önemli. Onu yazıyorlar. Atıyorum 1 milyon dolar kazanıyor. Onu yazıyor. Bu arada Şangay'da çok yüksek gelirler. Çin'in diğer yerlerine göre. İnanılmaz yüksek. Genel olarak çocuklar bu pazara katılmıyorlar arkadaşlar. Aileler geliyor ve inceliyor. Diyor ki kardeşim bak ne güzel evi varmış. Benim çocuğum da şurada okudu diyor. Böyle. Kaynaşıyorlar. Telefonunu alıyor. Çocuğuna veriyor. Yani bu bir Tinder arkadaşlar. Ama açık Tinder. Canlı Tinder. Amca nasılsın? Merhaba. Merhaba. Beni görünce sevinen de var ya. Çocuklar arasında bir espri var gençler arasında. 9-9-6 arkadaşlar. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar çalışıp 6 gün çalışıyorlar ve birileriyle tanışma fırsatı olmuyor. Aileler de korkuyor çocuğum evlenemeyecek vesaire diye. Fatih Koparan gibi olacak diye özellikle bunun Çincesini söylüyorlar. Hanşi şahşi Fatih Koparançı diyorlar. Fatih Koparan gibi olmasın diye bu pazar yerini kurmuşlar. Peki başka neler oluyor? Aralarında kaynaşıyorlar, yapıyor. Bazen de gençler gelip kendilerini burada işte bakın ben böyleyim, evlenmek istiyorum diyorlar. Bu normalde başta tabii uzun yıllardır oluyor ama yani çok sevmiyormuş gençler bu işi ama sonra işlediğini görmüşler ve gerçekten işlevli olduğunu görmüşler. O sebeple de burada şu anda yüzlerce kişi var. Bazıları aileler, bazıları da aileler gelmiyor. Mesela ajanslara bırakıyorlar. Ajans mı diyelim, ne diyelim işte görevlilere. Onlar burada kağıtlarla bekliyor. Bir tane kadında mesela 100 tane kağıt vardı az önce. Para kısmı önemli. Onun için resim yok, mahremiyet yok. Bir de şöyle bir şey. Mesela ben buradaki Çinli arkadaşlarımdan çok duydum. Yani. Annesi geliyor. Çocuklar bilmiyor bu arada birçoğu. Geliyor. Diyor annesi. Oğlum böyle boyu bu kadar. Arabası bu kadar. Evi burada vesaire. Geliri bu kadar diye. Sonra uygun adayı bulunca belki adayları onların telefonlarını alıyor ve çocuğuna gidip diyor işte. Teyzenin oturduğu mahallede şöyle bir çocuk varmış. Yani buradan bulduğunu söylemiyor. Ama işlediği söyleniyor. Bizim biraz mahallede hani evlendirmeye çalışılıyor ya, onun daha böyle sistematik halini bulmuş Çinliler. Tabii bizden daha sistematik olmaları Asyalıların normal Çinli, Koreli ya da Japon Asyalılar olarak söylüyorum. Şimdi birazcık daha çekmeye çalışacağım. Çok enteresan ya. Bakın şimdi orada kaynaştılar hemen. Numara değiştiriyorlar. Bak diyor benim oğlum senin oğluna çok uygunmuş diyor. Bak orada arkadakiler daha bayağıdır muhabbet ediyorlar. Onlar oldu gibi. Hadi bakalım kına gecesi. Restoran çok tatlı. İsmi Barbarossa. Yani Barbaros Hayrettin Paşa'dan geliyor. Kızıl sakal demek. İtalyanca, Latince. Bu da şehrin göbeğinde. Normalde bu park böyle bomboş. Ben mesela sadece kadınları bekliyordum ama inanılmaz erkek de var yani. Erkekler de çocuklarını evlendirmeye baş koymuş. Şimdi yaşlılar hayatın çok içindeler arkadaşlar. Burada dans eğitimi alıyorlar. Ya da kung fu vesaire de olabilir.
Birazcık yüzümü unutturayım, tekrar gideceğim evlilik pazarına. Evlilik pazarında bu arada sadece ve sadece gençler yok, yaşlılar da var. Her yaştan insan gidebiliyor. Allah'ım ne güzel müzik geliyor ya. Nilüfer çiçekleri. Bu dans mı, karate gibi bir şey mi ben anlamadım. Şu dans herhalde. Abi gencecik gibiler ya, baksanıza hepsi fit, sohbet. Bu bence karate gibi bir şey ya. Tai Chi mi? Hai. Kung Fu? Taekwondo? No. 你往下坐，你往下坐，往下坐也不行啊。 Çok enteresan ya. Gerçekten. So you're Chinese but you were born in Spain. Where were you born in Spain? I was born in Barcelona. Ah, Barcelona. Perfect. I was born in 2001. Okay. And you know, this is like a marriage market, and I'm here looking for a wife today. You're looking for a wife? Today, yes. Yes? Yes, sir. Yes, sir. And what's your resume? I mean, I wrote here I'm 178 centimeters, like 70 kilograms. Okay. I put here like what I do, like I'm a chemistry engineer student. Okay. Also, if you're interested, you can bring my number. Call me. Yeah. So is this your This is my sister. sister? Yes. You speak English? Yes. So what do you think if your family puts your name here? It's kind of awkward, honestly. But I'm helping him, so Yeah. I think it's That's alright. good. I think he will find one. You think I will find one? Yeah. I think so. I think so. I think so. Ya. Hemen taliplerim çıktı. Thank you very much, boss. Very nice to meet you. So, where is the international corner? I heard there's an international corner here. Chinese people who lives abroad. I think it's right here, but I'm not sure. It's my first time here also. Ah, okay. I think it's right there. Yeah. I mean, this is like people from Sydney, Oh, yeah. Germany, and different countries. Guys, nice to meet you. What's your Instagram? My Instagram, Jang. Just call me Jan. Don't need to put my Instagram. It's okay. Okay, that's good. Nice to meet you. Yes, have a great day. Çok tatlı çocuklar ya. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Burada ortalık kızışmış. Evet arkadaşlar, anneniz babanız sizi buraya koysa ne yaparsınız, ne düşünürsünüz? Genç arkadaşlar yazsın bakalım.
Bunlar akıllılar. Üstü kapalı yer bulmuşlar. Ben arkadaşıma dedim ki yağmur yağdı dedim. Gelmezler herhalde. Oo dedi. Onlar dedi. Bir hafta boyunca bunu bekliyorlar dedi. Yağmur, sel, sayfın, fırtına fark etmez. Don't go there. They will get you married. Yeah, I know. Bu arada siz de gelip Google Translate'ten Çince yazdırıp gelip burada kısmetinizi arayabilirsiniz. Yani öyle kapalı değiller, açıklar. Enteresan. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle bir şey yapar mıydım? Tabii yapmazdım ama aileler işte korkuyorlar sorunsuz kalacağım diye vesaire. Ve gerçekten çok çalışan ülkeler bunlar. Yani şey de çok azalıyor. Çin'de eskiden bir çocuk politikası vardı. Sadece bir çocuk yapılabiliyordu ve çok sıkıydı. Çünkü ülke ekonomik olarak kötü durumdaydı. Birçok yani nüfusun azalmasını istiyordu Çin hükümeti. Ama şu anda bu değişti. Çin'de de nüfus Kore, Japonya gibi olmasa da azalmaya başladı ve hükümet artık korkuyor nüfusun çok hızlı düşeceğinden. Onun için 3 çocuğa çıkardılar. Belki de bu artık bu kadar sıkı bile değil. Belki 5-6 çocuk yapanlar var. Bilmiyorum bu kadarını ama şimdi onunla ilgili bir yere gideceğiz. Burada size konuyla da alakalı Çin'in 3 çocuk politikasını anlatacağım. Bir tane teyze de çıkıp oğlum sen yakışıklıymışsın, gel seni kızımla verelim demedi ya. Demek ki bu piyasada ismimiz silinmiş arkadaşlar. Bir hüzünle ayrılıyorum evlilik pazarından. Küçük Emrah bakışları. Teyzeler benimle ilgilenmedi ama evlilik konusu ve çocuk yapma konusu Çin için çok önemli. Uzun yıllardır Çin'in politikalarını şekillendiriyor ve size ilginç bir heykeli göstermeye geldim. Biz çocukluktan beri biliriz. Çin'de bir çocuk politikası vardır ve bir çocuktan fazlası imkansızdır. Çok tatlı. Canım benim. Evet. Bu bir çocuk politikasının karşıtında aslında çünkü 2 çocuk var. Sebebi neden? Biliyorsunuz Çin nüfusu çok artınca tek çocuk politikasına geçip çok sıkı kurallar üretmişti. Aslında ilk olarak bu bir propaganda heykeli. Çok çocuk yapılması için yapılan bir propaganda heykeli ve Çin'in Şangay'ın merkezinde. Çok çocuktan yasaklamaya nasıl geçti ve bugün teşvike kadar uzanan enteresan bir zıplayış hikayesi. Bugün Çin'de hükümet ailelere daha fazla çocuk yapmaları için teşvik veriyor ama bundan yalnızca birkaç yıl önce ikinci bir çocuk için bile işinizden olabilirdiniz. Evet arkadaşlar, işinizden olabilirdiniz. I was born in 1985, 6 years before China announced its one-child policy. Right after I was born, the local officials came and ordered my mom to be sterilized. One of the people I interviewed was the midwife who delivered all of the babies born in my village, including myself. I asked her, "Do you remember how many babies you delivered throughout your career?" She didn't have a number for deliveries. She said she had performed 60,000 forced abortions and sterilizations. Bu çelişki Çin'in son 70 yıldaki nüfus politikalarını anlamadan açıklanamaz. Size açıklayayım. 1949 sonrası ne kadar çok o kadar güçlüyüz. Çin Halk Cumhuriyeti 1949'da kurulduğunda Mao Zedong'un vizyonu netti. Mao Zedong biliyorsunuz tarım ekonomisini savunuyor. Komünist bir lider. Çok nüfus güç demektir. 50 ve 60'larda büyük savaşlardan çıkmış bir ülke olarak Çin mümkün olduğunca kadar çok çocuk istiyordu. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda 25 milyon Çinli ölüyor. 25 milyon. Sovyetlerden sonra 19 ya da 25 milyon. Sovyetlerden sonra en çok insan kaybeden ülke Çin. Mao diyor ki çocuk yapalım diyor. Evet, çok daha fazla çocuk yapmamız gerekiyor diyor. Bugün zaten o çok çocuk politikasının sonuçlarını görüyorsun. Her yer insan kaynıyor. Evet, tarım toplumunda, Mao'nun öğretisindeki tarım toplumunda çocuklar iş gücü. Askeri ve ekonomik güç için kalabalık nüfus faydalı. Bu dönemde çocukları, çok çocuk yapan aileleri teşvik ediyor. Bu da teşvik için bir propaganda heykeli arkadaşlar. Komünist dönem teşvik propaganda heykeli. 1980'e geliyoruz. Bizde de darbe oluyor 80'de. Çin'de bu diyor çok çocuk politikası artık bize uymuyor diyor. Çünkü nüfusu besleyemez hale geleceğiz diyor bu şekilde. Olmaz diyor. Bir çocuk politikası. Tek çocuk politikası. Ama bu öyle yani hani tavsiye niteliğinde değil. Çok sert. Bir çocuktan fazla çocuk yapamazsınız. Yaparsanız bedelini ödersiniz şeklinde. Buna İngilizce one child policy. Yani Türkçe tek çocuk
politikası deniyor. Cezalar çok sert. İkinci çocuk yaparsan hayat boyu yük alıyorsun. Devlet tepene çöküyor. İşlerini kaybedebiliyor. Birçoğu devlet memuru zaten. Devlet memurları cezalandırılıp köylere sürülebiliyor. Uzak bölgelere sürülebiliyor. 1 yıllık maaş kadar ceza kesiliyor arkadaşlar. 1 yıl maaş almadığınızı düşünün. 80'lerin Çin'inden bahsediyoruz. Böyle bir Çin değil. Cezayı ödedin, zenginsin. İkinci çocuğa resmi kimlik verilmiyor. Okula kayıt yapılmıyor. Gizli olarak büyütüyorsun çocuğunu. Zorla kürtaj vakaları yaygın. Ve çok ilginç bir durum var. İnsanlar erkek çocuk istediği için ne yazık ki kız çocuk doğacağını öğrendiği zaman doktor tarafından işte ultrasonla vesaire çocuğu kürtajla aldırıyorlar. Yeni bir çocuk erkek yapma şansı olsun diye. İşte kız çocukları olunca düşük yapıyorlar, kürtaj yapıyorlar. Bugün erkek nüfus kadınlardan 30 milyon daha fazla arkadaşlar. Sırf bu sebepte ki dünyada bu doğal akışına bırakılırsa %50.30 karşıtı 49.7 falandır. Kadınlar her zaman daha fazladır. 30 milyon daha fazla. Tabii Çin'in nüfusu 1,5 milyar. Öyle düşünün. Birçok kız çocuğu kırsal alanlarda terk ediliyor arkadaşlar. 1990'lar, 2000'lerde birçok binlerce Çinli kız bebek ABD, Kanada ve Avrupa'daki aileler tarafından evlat ediniliyor. Yıllar geçiyor. Demografik olarak kriz çıkıyor yani. Nüfus azalıyor. Genç nüfus, yaşlı nüfus artıyor. İş gücü daralıyor. Evlenmek isteyen erkeklerin sayısı artıyor. Vesaire vesaire. Artık 2016'da tek çocuk politikası deliniyor. Bakın inada bakın 2016'ya kadar sürdürüyorlar ama tek çocuk politikasını. 2016'da 2 çocuk politikasına geçiliyor. 21'de 3 çocuk politikası başlıyor. Yani 3'e çıkartıyorlar. Bugün sanıyorum o kadar sıkı değil 3 çocuk politikası. En azından öyle cezalar olduğunu falan düşünmüyorum tabii ki. Yoktur. Tabii eskisi gibi tarım toplumu olmadığı için insanlar artık çocuk yapmak istemiyor. Japonya'da 2'nin üzerinde olması gerekiyor bir çiftin çocuklarının. 2'nin üzerinde olduğu zaman artış başlıyor ortalama. Japonya'da, Kore'de falan 0.80'lerde olması lazım yani. İnanılmaz bir dibe vuruş var. Çin'de bunu yaşamaya başladı. Tabii Japonya ve Kore kadar sert değil. Şimdi o 3 çocuğu da muhtemelen göz ardı ediyorlar. Çünkü ne kadar çocuk o kadar ekmek demek ülke için çok önemli. Çünkü artık tüm dünyada, özellikle Türkiye'de alarm vermeye başladı. Tüm dünyada birçok dünya ülkesinde bu düşüş başladı. Evet bugün çocuklarını evlendirmek isteyen teyzelerle başladık. Çin'in bir çocuk, tek çocuk politikasını anlattık. Tek çocuk politikasından nasıl 3 çocuğa kadar geldiklerini anlattık yıllarca. Şu anda nüfus sıkıntısı yok. Maşallah her yer insan her yerde. Ama bu sıkıntı baş gösterecek. Başka çaresi yok. Şu anda Japonya, Kore gibi teşvik vermeye başlamışlar. İşte anaokulları ücretsiz olmuş vesaire vesaire gibi böyle teşviklerle başlamışlar. Japonya ve Kore'de, Avrupa'da tabii bu teşvikler çok daha fazla. Öyle arkadaşlar. Ah bak buraya gelmişken size burayı da göstereyim. Burası eski Şangay mahalleleri. Geçen bölümlerde de anlatmıştım. Burada insanlar o kadar küçük evler. 7-8 metrekare, 10 metrekare, 12 metrekare. Ellerinde böyle tasları tuvaletlerini yapıp dışarı büyük tuvaletler, lağımları atıyorlarmış tasları tuvaletlerini. Böyle bir fakirlikten bugüne uzanan serüven. Şangay'ın arka sokaklarından girdik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.